Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün hep birlikte hayat mentorum olan Duygu Özaslan'la birlikte ilişki tavsiyelerini konuşacağız. Gerçekten hayat mentorum ve onu çok örnek alıyorum ben her seferde, her şeyde. Neyse, Duygu Özaslan'ı konuşacağız bugün. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir video yayınladı ve bayağı hani konuşuldu. Hani dediler ki Duygu Özaslan mı veriyor bu tavsiyeleri? Wow, hani güzel şeyler konuşuyoruz falan. Sonrasında da bir yabancı bir YouTube kanalından tamamıyla translate ederek yaptığı ortaya çıktı. Duygu Özaslan bunu biliyor yani. Gerçekten konuşulmayı biliyor kadın. Ve hani okey, yani gerçekten konuşulmak istiyor ve konuşuluyor. Bunu çok iyi yapıyor. Ben de Duygu Özaslan'la kendimi biraz karşılaştırayım dedim. Duygu Özaslan'ın verdiği tavsiyelerle ki yani ona doğru gelmiş de bu tavsiyeler o yüzden vermiş. Demek ki bu da benimsiyor anlamında. Duygu Özaslan'la kendimi karşılaştıracağım. Hem ilişki tavsiyelerinde hem her şeyde. Bakalım, umarım beğenirsiniz. Başlıyoruz. Liseden beri ilişki istediğim herkesle sevgili oldum. Evlenmek istediğim kişiyle evlendim. Bu dünyanın en güzel, en akıllı, en vazgeçilmez kadını olduğum için olmadı. Çok basit birkaç şey vardı. Size bunları anlatmak istiyorum. Çünkü etrafımda bu basit şeyleri yapmayan kız arkadaşlarımı gördükçe çıldırıyorum. Bu kesinlikle bir taktik videosu değil. En basit kuralla başlıyorum. Eğer sizden hoşlanıyorsa bunu bilirsiniz. Eğer bilemiyorsanız, kafanızda soru işaretleri varsa hoşlanmıyordur. Bu kadar basit. Hoşlanıyor. Ya bu kişiden kişiye değişir bence. Karşıdaki kişinin kişiliğine göre değişir. Belki duygularını tam gösteremeyen, hani çocuklukta farklı şeyler yaşayıp veya başka bir şeyler yaşayıp duygularını tam anlamıyla gösteremeyen birisidir. Ama senden gerçekten hoşlanıyordur. Evet, hoşlanıyorsa bunu bilirsiniz. Gerçekten bilirsiniz hoşlanıyorsa. Ama hani buna emin değilseniz bu şey olarak değil. Yani gözü dışarıda veya başka bir yerde olarak değil bence. Tamamıyla kişisel değerlendirmek gerekiyor. Belli edemiyor. Ay, adam atamıyor. Yok öyle şey. Bir erkek ve aldığı alır. Erkekler her zaman zor ulaştığı şeylerden hoşlanır. Çaba sarf etmesi gereken şeylerden hoşlanır. Sadece kadınlardan asla bahsetmiyorum. Nope. Ya ben sevdiğimde gerçekten uğraşırım ve hani olması için uğraşırım veya başka bir şey için. Ama hani bana karşımdaki zor yapma bu hani sanırım şey anlamında söylüyor bunu. Yani karşıdaki trip atacak, karşıdaki böyle kendini çekecek falan. Ben onu elde etmek için uğraşacağım. Bu oyun değil. Bence bu oyun değil. Tam insan psikolojisi böyle işliyor ama ya bunun oyun olduğunu düşünmüyorum ben. Gerçekten karşımdaki kişi ben adım atıp o kendini çekiyorsa yapacak bir şey yok. Yani demek ki şey yapıyorum. Ben kendimi geri çekerim bundan sonra. Veya hani karşımdaki trip atıyorsa ben dünyanın en nefret ettiğim şeylerinden bir tanesi ve asla da yapmam. Kendim de yapmam. Karşımdakinin de yapmasını istemem. O yüzden neyse. Devam. Bahsetmiyorum şu anda. Dediğim gibi bu bir taktik videosu değil. Ben size zor alanı oynayın demiyorum. Zor olun diyorum. Planlarınız olsun, meşguliyetleriniz olsun, arkadaşlarınız olsun, öncelikleriniz olsun, hayatınız olsun. Hiçbir zaman senin beni bir yere çağırmanı bekliyorum evde oturup enerjisini vermeyin. Burada kesinlikle ilk adımı onda... Bakın. Bu tamamıyla bence karşı kişiden hoşlanmaya bağlı. Tamamıyla hani ya zor olanı oynayın ya hani evde bekleyin onun sizi davet etmesini bekleyin falan. Bakın gerçekten fazla naz aşık usandırır. Bu çok doğru bir şey. Kesinlikle ya sen de konuşmak istiyorsan git mesaj at, kahve içelim mi veya şunu yapalım mı? Ya yap bunu, hani niye karşından bekliyorsun illa? Niye illa karşından beklemek zorundasın? Niye illa böyle cool girl, cool şeyi oynayayım falana getiriyorsun? Yani dünyanın en saçma şeyi, bakın taktik. Taktik dünyanın en saçma şeyidir arkadaşlar, o yüzden... Bekleyin, her konuda sırf açılma anlamına demiyorum. Tam tersi istediğiniz kadar özgüvenli bir şekilde proaktif olabilirsiniz. Bu özgüvenlilik değil. Bu özgüvenlik değil. Adım atmakla kovalamayı asla birbirine karıştırmamak. Eğer onunla paylaşacak bir şeyiniz varsa, ona bir şey söylemek istiyorsanız bunu yazın. Onu bir yere davet etmek istiyorsanız edin. İlk kuralımız neydi? Zor ulaşım. Kendisiyle çelişiyor bu arada. En önemli kural bu. Çünkü bence kızlar en çok bunu yapamıyor. Ulaşıldığınızda, istediğiniz adımı aldığınızda, istediğiniz teklifi duyduğunuzda kolay, rahat, iyi vakit geçirilen biri olmak. Bunu hemen örneklendiriyorum. Diyelim ki size o gün hiç yazmadı ve gece 3'te mesaj attı. Cevap vermiyorsunuz. Cevap vermek özellikle sitemkar,
tripli, şikayet eden bir cevap vermek. Onun istediğini vermiş oluyorsunuz ve ondan istediğiniz şeyi asla görememeniz için resmen çaba sarf ediyorsunuz. Eğer hayal kırıklığına uğruyorsanız, eğer istediğiniz adımı tam olarak alamıyorsanız, gösterdiği özen sizi tatmin etmiyorsa cevap vermeyeceksiniz. İstediğiniz cevapları, istediğiniz adımları ondan alana kadar kesinlikle cevap vermeyeceksiniz. Çok basit. Cevap vermek, cevap vermektir. Ona gece 3'te cevap verdiğinizde erkek mantığında bu cevap almak oluyor. Söylemek istediğim çok şey var bu konuda ama yani bakın ben ilişkide taktik sevmiyorum. Yani ilişkide taktik yapmayın. Anladınız mı? Hani yani ben o erkek değilim. Duygu Özaslan'ın o bahsettiği erkekler olarak genelleme yapıyor ya. Ben o insan değilim. Ben dümdüz hani gerçekten karşımdakini seviyorsam adım atan, karşımdakinden tabii ki de bir şey görmeden, adım görmeden onu tabii ki de resmileştirmem veya başka bir şey yapmam ama yani ben taktik sinirleniyorum ya gerçekten. Cevabınız istediğiniz kadar. Niye taktik yapıyorsunuz? İstediğiniz kadar tripli, istediğiniz kadar ona gününü gösterecek bir mesaj olsun. Onun hiç önemli değil. Ya da diyelim ki size yaptığı bir şeyde de çok sinirlendiniz. Ama pasif agresif yaklaşıyorsunuz duruma. Ve çağırdığı buluşmaya da gittiniz ve diyorsunuz ki içinizden ben bu buluşmada ona bu tripleri atacağım ve onu sinirlendireceğim, üzeceğim vesaire. Yok. O buluşmaya gittiğinizde istediğini elde etmiş oluyor. Mantık olarak o kadar düz bakmanız ne yapacağız? Oluyor. Çünkü komplike değiller bizim gibi. Ve siz o buluşmaya onu gününü göstermek için gittiğinizde tam tersi söylediğim 2 kuralın çok güzel bir örneği bu. Ulaşılması kolay ve vakit geçirilmesi zor birine dönüşüyorsunuz. Diyelim ki size hiçbir şey yazmıyor ve gidiyor story'nize saçma sapan bir şey yazıyor ya da emoji atıyor diye. Dayanamadığım şeyler bunlar. Açmayacaksınız ya. Görmeyeceksiniz. Daha önemli işleriniz var. Evet. Ama bunu ben bir mindset olarak niye emoji atıyorsun? Şu anda. Bunun oyununu oynamayacaksınız. Bu bir taktik değil. Bu enerjide olacaksınız. Ben en iyisini hak ediyorum. Hayal ettiğim gibi bir ilişki hak ediyorum. Çok iyi değerlendirmeyi hak ediyorum. Hak ediyorsunuz çünkü. Kesinlikle. Fotoğraflarını da ekleme. Başkalarıyla görüşme. Haber alma. Bunu zaten geçiyor. 10 seçenekleriniz arasından çıkaracaksınız. Evet. Buna katılıyorum bu arada. Size demiştim. Hayatınızın aşk olmak zorunda değil her tanıştığınız ve görüştüğünüz erkek. Her erkekte sevgili ya da koca materyali yok. Evet. Bunu kabul edin ve bırakın gitsinler. Kendine değer vermeyen, onların her hareketine okey olan kızlarla devam etsinler hayatlarına. Kendinize karşı da ona karşı da. Bu demek değil bence. Bu demek değil. Yani sen karşındaki kişinin düşüncelerine saygı duyuyorsan ve hani şunu yapalım deyince tabii ki de sen istiyorsan bunu yaparsın. Hani oraya gidiyorsan veya başka bir şey yapıyorsan bu kesinlikle hani kolay yem gibi gözükmüyor asla. Bu demek değil. Ben bunu asla kabul etmiyorum bu arada. Etrafınıza karşı da hiçbir zaman ona ihtiyacınız olduğu enerjisini yaymayacaksınız. Evet. Çünkü ihtiyacınız yok. Hayatınıza girecek kişi sizin hayatınıza bir bonus gibi düşünün. Ekstra güzellikler katacak, ekstra bir paylaşım alanı yaratacak. Kesinlikle. Sizi besleyecek biri olmak zorunda. Size zorluk çıkartacak, size kendi değerinizde sorgulatacak, sizi soru işaretlerine bırakacak, huzursuz edecek biri olmayacak. Kesinlikle bu arada. Yani size iyi gelen, sizi gerçekten bir adım öteye götüren ve size yeni şeyler katan kişiler sizin için önemlidir bence de. Onsuz yaşayamam enerjisi verdiğiniz biri de olmayacak. Böyle çekersiniz zaten asla mutlu olamazsınız o ilişkiden. Bir de şuna çıldırıyorum. Bana bunu yaptı, şunu yaptı, beni aldattı. Başınıza gelen ilk olaydan siz sorumlu olmayabilirsiniz. Kesinlikle ben böyle bir şey söylemiyorum. İlki gerçekten tamamen karşınızdaki kişinin büyüyememiş olmasından, komplekslerinden, doyumsuzluklarından, abuk subuk bir sürü psikolojik sebebinden oluşabilir. Siz terapist değilsiniz, bunu unutmayın. İlk olaydan siz sorumlu değilsiniz ama çekip gitmezseniz İkinciden veya gelecek sonsuz o döngüden siz sorumlusunuz. Kesinlikle. Bir kere aldatan aşkım unutmayın ki siz de değişmiyorsunuz. Aldatır. Hiçbir erkeğe sensiz yaşayamam enerjisini vermeyin, çaresiz olduğunuzu asla hissettirmeyin, beni çıldırtmayın. Ondan sonra o erkekler niye böyle? Acaba kendi psikolojik problemlerini ve travmalarını bir kenara bırakırsak bir de böyle ilişkiler yaşayan erkekler birkaç sene sonra ne hale geliyor acaba egoları? Beklentilerinizi, isteklerinizi açık olarak söylemeniz ve belli etmeniz gerekiyor. Ama siz beklentileriniz karşılanmadığı halde, istediğiniz ilişki olmadığı halde sürekli o
zaman geçirmesi Çok var, zor çok olan var kız böyle. olup şikayet ederseniz ama ilişkide de kalmaya devam ederseniz o ilişki her zaman öyle kalacak. Çünkü karşınızdaki kişi diyecek ki bu kız beni her türlü kabul ediyor. Ne yapsam okey. Ve o kızlarla olacaksınız. İllüzyonlar Her şey okey. Yani bazı konularda çelişiyoruz. Bazı konularda şeyiz ama genellikle dedikleri doğru. Sizi gerçekten bir adım öteye götürebilecek, size gerçekten değer veren ve sizin değerinize karşılık veren insanlarla birlikte olun. Bence. Bazı konularda iyiyiz, bazı konularda çelişiyoruz. Bunu siz karar vereceksiniz. Hangimiz daha iyi? Umarım eğlenmişsiniz arkadaşlar. Duygu Özaslan'ı birazcık böyle content ürünü falan yapmış olabilirim ama öyle değil. Ben Duygu Özaslan'ı seven biriyim bu arada. Onun tarzını, giyimini, her şeyini seven bir insanım. Tabii ki de bazı konularda Duygu Özaslan, anladınız mı? Hani Duygu Özaslan Duygu Özaslan'dır. O yüzden böyle düşünüyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım sevmişsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Klasik laflar. Onun dışında ben video yayınladığımda bildirim almak istiyorsanız biliminizi açın. Öpüyorum.